Arkadaşlar hepinize merhabalar. Özgür Demirtaş ben. 2017 yılında Marka Konferansı'nda bir konuşma yapmıştım. Birçok konu hakkında konuşmuştuk. O gün anlattıklarımın birçoğunun bugün de geçerliliğini koruduğunu görüyorum. O yüzden konuşmayı YouTube kanalımdan yayınlamaya karar verdim. Başlıktan da anlayacağınız gibi robotlaşma, otomasyon, teknoloji, blockchain, hatta Bitcoin ve ülkelerin dünyadaki sıralamaları hakkında konuştuk. Biraz da insanlar olarak bizlerin züğürt tesellilerinden bahsettik. Hepinize iyi seyirler dilerim. Yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Yarından da daha yakın olduğunu tahmin ettiğimiz bu günleri konuşmak için akademisyenlerim, popstarı Özgür Demirtaş hocamızı davet edelim, alkışlar. Teşekkür ederim. Şimdi hocam siz diyorsunuz ki hakikaten insan kendisinden daha akıllı bir canlı, daha akıllı bir varlık olmadığını düşünerek yaşıyor. Var mı ya da öyle sanıyor diyorsunuz. Nedir, ne oluyor şimdi? Kesinlikle öyle yaşıyor. İnsanoğlu ukala her şeyden önce. Yani şöyle tanımlayalım. Piramidin en üstünde olduğumuz için canlılar arasındaki, bizim kendi içimizde de piramit var tabii ki. Ama piramidin en üstünde olduğumuz için özgüven patlaması yaşıyoruz. Ukalayız. Her şeyin bizim için, sadece bizim için olduğunu düşünüyoruz. Ama feci şekilde yanılıyoruz. Kim geliyor peki? Ne oluyor? Ne yapacak? Vallahi şimdi bir kere inanılmaz bir şekilde otomasyona doğru gidiyoruz. Bir, yapay zeka. İki, robotlaşma, otomasyon gümbür gümbür geliyor. Ve baktığınız zaman insan her zaman yaptığı şeyi yapıyor. Ne yapıyor? Züğürt tesellilerine sığınıyor. Bunlardan birkaçını söylemek isterim. Bir, efendim robotlaşma böyle hızlı geliyor ama geçmişte de teknoloji gelecek dediler. O kadar hızlı gelmedi. Bundan sonra da o kadar hızlı gelmez. İkinci züğürt tesellisi, robotlaşma gelirse, robotlar gelirse o zaman ne olur? İşsizlik olur. Ama eğer işsiz kalırsak biz tüketemeyiz. Eğer biz tüketemezsek o zaman şirketler mallarını satamazlar. Satamayacaklarını düşündükleri için de robotlaşmaya geçmezler. Otomasyona geçmezler. Tam anlamıyla bir züğürt tesellisi bu. Nedenini söyleyeyim. Söyle. Bakın, insanoğlu bir piramit olarak düşünün bunu. Tamam. Abartarak vereceğim rakamları ki ne demek istediğimi anlatabileyim. Sonra tam rakamları da söyleyeceğim. Şimdi tepedeki %10 gelir seviyesi olarak ve aşağıdaki %90 insanoğlundan bahsediyorum gelir seviyesi olarak. Bunlar aynı oranda mı tüketiyorlar? Eğer tepedeki %10, %90'ı tüketiyorsa, %90 da %10'u tüketiyorsa, %90 tüketmese ne olur ki? Bu söylediğim acımasız gelebilir. Ancak acımasızla realizmi birbirine ayırmayı bilmemiz gerekiyor. Yani net olmamız gerekiyor. Romantikliğin çok yeri yok burada. Özel hayatımızda romantik olabiliriz. Ama iş hayatında romantiklik bir süre sonra yıkılmamıza neden olabilir. Şimdi tam rakamları vereyim. Dünya nüfusunun yapılan çalışmaya göre en tepedeki %20'lik zengin kısmının tükettiği miktarla en alttaki %20'lik kesmin tükettiği miktara bakacak olursak 6'ya 1'lik bir oran var. 20'ye 1'e kadar çıkıyor bu oran. Şimdi bir an için düşünelim. Diyelim ki robotlaşma geldi ve toplumun en altından başlayarak insanları işsiz bırakmaya başladı. Çok uzun bir süre sonra tüketimdeki etkisini görmeye başlayacağız. En alttaki kısım tüketim gücünü kaybettiği zaman şirketlerin canı yanacak mı? Belki biraz. Ama açıkçası siz o %10'a, o %20'ye şöyle yaptıktan sonra yolunuza devam edebilecekseniz o zaman bu olayı ciddiye almanın zamanı gelmiştir derim. Hocam çok acımasız oldu. Peki bu robotlar yani hani hakikaten benim yaptığım işi yapabilirler. Karşınıza seneye oturabilirler. Sayın Cumhurbaşkanı karşısına da oturabilirler. Belki daha mı iyi olur diye düşünüyorum bazen. Bir robot sorsa soruları diye. Ama benim yaptığım işi yapabilirler. Sizin yaptığınız işi yapamazlar. Bal Şiir gibi yazabilirler. yaparlar. Bal gibi yaparlar. Ben akademisyenim. Elektrik elektronik mühendisliği okudum ama ondan sonra finans doktorası yaptım. Finans uygulamalı matematiktir. Yaptığım iş nedir benim? 1. Problem belirle. 2. Datayı indir. 3. Datayı temizle. 4. Ekonometrik teknikler kullanarak sorduğun soruyu cevapla. Efendim bu son derece analitik bir şey. Yani robotlar bunu şu anda yapmayabilirler ama ileride yapacaklar ve ben bunun farkındayım. Yani o yüzden akademisyenler de bu işten kurtulamaz. Elbette bazıları biraz daha uzun zamanı olacak bu işte ama biraz daha uzun zamanı var diye tekrar söyleyeyim burnu büyüklüğün hiç gereği yok. O yüzden ben kendi burnumu sürttüm.
herkesin de biraz sürtmesini öneririm. Çünkü gelecek olan dünya geçmişten çok farklı. Bir de şöyle bir olay var. Bakın, şimdi İngilizce şöyle güzel bir kelime vardır değil mi? Extrapolate past too far into the future. Don't do that. Yani geleceği geçmişe çok benzetmeyin. Gelecek bazen geçmişe benzeyebilir ama her zaman benzemez. Örnek vereyim. 3 yaşında bir çocuğu gördünüz, 1 yıl görmediniz, 1 yıl sonra bir daha gördünüz. Boyu uzamış. Sonra bu çocuğu 7 yaşında gördünüz, 1 yıl daha görmediniz. 8 yaşında yine boyu uzamış 7 yaşına göre. Şimdi 3'ten 4'e, 7'den 8'e, 12'den 13'e bu çocuğun boyu uzadı diye. Bu çocuğu artık adamı 35 yaşında gördünüz, sonra bir yıl görmediniz, 36'da görünce şimdi yine uzayacak derseniz feci şekilde yanılırsınız. Do not extrapolate past too far into the future. Bu finans dünyasında da yapılan çok büyük hatalardan biridir. Şimdi dolayısıyla teknoloji gümbür gümbür geliyor. Bunu engelleyemezsiniz. Bir de burada bir romantiklik var, ondan bahsedeyim. Tamam. Yasaklara da çok fazla inanmam. Aslında siz hiçbir şeyi yasaklayamazsınız ekonomide. Sadece ücretini arttırırsınız. Bir dergiyi mi yasakladınız? Merdiven altına iner, daha pahalıya satılır. Bir maddeyi mi yasakladınız? Merdiven altına iner, daha pahalıya satılır. İnsanoğlunda bir de şöyle bir olay var. Teknoloji bizim aleyhimize eğer çalışıyorsa yasaklayalım. Yasaklayamazsınız efendim. Merdiven altında o gelişme devam eder. Yasaklamak yerine tango yapın. Dans edin. Yani siz yönetin. Karşı taraf farkına bile varmasın. Kendinizi teknolojinin gittiği yere uydurun. Uydurmak zorundasınız. Yoksa yok olacaksınız. Bu yok olmanın adı da doğal seleksiyon. İnsanoğlu yıllarca doğal seleksiyonu durdurabileceği romantikliği ile yaşadı. Ancak gücümüz buna yetmez. Planetary forces, gezegensel güçler bizim pamuk ipliğine bağlı yaşamamızdan çok daha güçlü. Bunu anlamamız gerekiyor. Biz teknolojiyi durduramayız. Teknolojinin insanoğluna zararlı kısmı var mı? Elbette ki var. Bunun farkına varıp ona göre davranabiliriz. En rasyoneli budur. Romantik olursanız eğer dersiniz ki bize bir şey olmaz. Ama olacak, ben söyleyeyim. Peki siz aynı zamanda diyorsunuz ki hocam bizim çok sevdiğimiz bir şey işte emerging markets, emerging countries falan. Böyle bir şey kalmayacak diyorsunuz. Böyle içim titreyerek soruyorum. Ne olacak bu emerginglerin durumu? Bu arada şunu sormak isterim. Ben biraz samimi konuşuyorum. Politically correct de konuşabilirim. Aman efendim insanoğlu güçlüdür, hep beraber, anca beraber, kanca beraber de diyebilirim. Ama hani samimi ve realist fikirlerimi söylemeye çalışıyorum. Öyle devam edeyim o zaman. Şimdi şu anda dünyada piramit olarak şimdi bu piramit her şeyi açıklar zaten. Kaç lig ülke var efendim? 3 lig. Birinci lig var. Gelişmiş ülkeler. 2, emerging market. Gelişmekte olan ülkeler var. Kimdir bunlar işte? Rusya da buradadır. Türkiye, Endonezya, Malezya, Güney Afrika, Brezilya, Arjantin. Hepsi burada. Peki ondan sonra bir de 3. dünya ülkeleri vardır. Afrika ülkeleri gibi. Şimdi bu ortadaki ikincilik beni ilgilendiriyor. Niye? Ben orada biraz yine züğürt tesellisi olduğunu görüyorum. Ne koymuşlar onun adına? Emerging market. To emerge. Yani gün gelecek emerge edecek bunlar. Veya gelişmekte olan ülkeler. Bak gelişiyorlar bunlar. Gelişmekte olan ülke bunlar. Yani yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, gelişeceğiz. Ben size acı gerçeği söyleyeyim. Emerging marketların %90'ı gelişemeyecek. Ve o ikinci ligin %90'ı 3. lige düşecek. Belki onların %10'u 1. lige çıkacak. Ve bundan sonra dünya ilerleyen dönemlerde 3 ligli değil 2 ligli olacak. Ondan sonra da o piramidin en üstte kalan 1. liglik kısmı 2. ligden kendisine çıkmayı başaranlarla beraber roket fırlatır gibi aşağıdan ayrılacak. Umarım yukarı doğru bakanlardan olmayız. Şimdi peki neden ben böyle düşünüyorum? Evet. Gelişmiş olan ülkelerden son 30 yılda gelişmiş ülke ligine çıkan kaç tane ülke sayabilirsiniz bana efendim? Veya futbol ligini düşünün. Futbol liglerinde 2. ligde bütün takımlar 1. lige mi çıkıyor? Hayır. Bir tanesi çıkıyor. Yapmanız gereken şey Güney Kore olmaya çalışmaktır. Güney Kore'nin bunu nasıl yaptığı da ortada. Ar-Ge, inovasyon ve ne yaptı? Şirketlerini doğru yönetti aynı zamanda. Beyin göçünü engelledi. Bizim de bunları yapmamız lazım. Dolayısıyla dünya bence ikiye ayrılacak gelecek olan dönemde. Burada da samimi mi olayım, politically correct mi olayım? Ne dersiniz? Samimi mi olayım? Biz o yukarıdaki olmak Samimi için... olacaksam zaten işte mutlu olalım, her şey çok güzel diyebilir. Elbette mutlu olalım, ona bir şey demiyorum. Eğer madem o zaman samimi olacağım, şöyle söyleyeyim. Dünya ileride bence ikiye ayrılacak. Bilim üreten üstünler ve bilim tüketen sefiller. Peki o gruba girmek için ne yapmamız lazım? Çok net. Aslında iki ayrı yol yok.
Yani iki ayrı yol söylesem ben size burada kafamız karışabilirdi. Soldaki yolu mu seçelim, sağdaki yolu mu seçelim? Ama tek yol var. Tek yolda söyleyeyim. Hatta rakamlarla destekleyerek söyleyeyim ki niye böyle düşündüğümü size anlatabileyim. Türkiye Cumhuriyeti sattığı 100 liralık malın ne kadarını Avrupa'ya satıyor? 49 lirasını. Ama sattığı mallar karlı değil. Peki sattığı karlı malın, yani daha fazla karla sattığı malın ne kadarını Avrupa'ya satıyor? %60'ını. Ve karlı sattığı malın %75'ini de Avrupa ülkelerine veya Avrupa ülkelerinin kontrolü altında olabilecek bölgelere satıyor. Doğru mudur efendim? Şimdi Türkiye'nin ne yapması lazım o zaman? Katma değerli mal üretimini arttırması lazım. Peki bunu nasıl yapacak? Katma değerli mal üretecek adamı yetiştirecek, kadını yetiştirecek. Bunu nasıl yapacak? Katma değerli üretimi yapacak, insanı yetiştirecek eğitim sistemini kuracak. Peki katma değerli malı üretecek, adamı yetiştirecek veya kadını yetiştirecek eğitim sistemini nasıl kuracak? O eğitim sistemini evrensel yaparak kuracak. Yani eğitimi evrensel yapacak. Peki ne demek istiyorum burada? Benim şöyle bir sözüm var. Evrensel olmayan milli olamaz. Şimdi ben böyle dediğim zaman bazı insanların aklı karıştı. Yani ne demek istiyorsunuz hocam şeklinde. Hemen tanımlayalım ve matematiksel olarak da proof edelim, ispatlayalım söylediğim şeyi. Milli olmak ne demek? Yani herkesin bir tanımı olur ama ne demek milli olmak Allah aşkına? Yani milli olmak ülkesini sevmek mi demek sadece? Vallahi bu çok ucuz bir tanım olur. Yani ülkesini zaten herkes sevsin ve sevmeli. Bir de ülkesini sevmek parayla değil, emekle de değil. Ben şimdi oturup ülkemi seviyorum desem ve 24 saat evde otursam milli mi oluyorum? Hayır. Milli olmak demek ülkesi adına üretim yapmak demektir. Yani Türkiye için milli olmak demek hem Türkiye'yi sevmek demektir, ülkesini sevmek demektir ve aynı zamanda bir katma değer yaratabilmek demektir. Ve katma değerli malı yurt dışına, tüm dünyaya satabilmek demektir. O zaman milli olmak, katma değerli mal üretip onu dünyaya satmak demekse, onu yapabilmek için katma değerli mal üretebilecek insanları yetiştirip, o insanların bu malları dünyaya satabilmesini sağlamak gerekmektedir. Peki onun için ne gerekmektedir? Katma değer demek, bir değerin üzerine bir değer daha eklemek demektir. Onu yapabilmek için önce olan değeri bir görmeniz lazım. Yani evrende ne var? Onu göreceksiniz, onun üzerine ekleyeceksiniz. Sonra onu satabilmek için satacağınız müşterileri tanıyacaksınız. Yani eğer evrene satacaksanız bu malı, evrensel olacaksınız. O zaman milli olmak demek, katma değerli ülkesi için mal üretip bunu satmak demektir. Bunu yapabilmek için de evrensel olmak gerekir. O zaman milli olmak için evrensel olmak gerekir. O zaman evrensel olmayan milli olamaz. Bu çok net. Böyle olacağız. Şimdi sürem azalıyor, onun için hızlı. Güzel. Daha net açıklanamazdı. Peki Bitcoin bitiyor mu? Milli para bitecek mi? Dünya. Şimdi bu soru bana çok geliyor. Şimdi daha fazla zamanımızda daha değişik konulardan da konuşuruz bu blockchain ile alakalı olarak ama şunu söyleyeyim size. Efendim bakın blockchain ayrı bir olay, dijital para birimleri ayrı bir olay ama birbiriyle bağlantılı. Son bir yıl içerisinde inanılmaz açıklamalar geliyor. Bir, JP Morgan'ın başkanı Jamie Dimon ki kendisi son derece yetenekli ve son derece zeki bir insandır. Bu Bitcoin dolandırıcılıktır diyor. Ve diyor bunu yapanı diyor eğer benim bir çalışanım varsa işten atarım diyor. Ondan sonra Nobel ödüllü ekonomist çıkıyor diyor ki ben bu olayı anlamadım diyor bu olay yasaklansın diyor. Şimdi eğer her Nobel ödüllü ekonomistin anlamadığı şeyi yasaklamaya kalkarsak inanılmaz yani sanattan da anlamaz ekonomi Nobel'li biri diyelim ki o zaman sanatı da mı yasaklayacağız? Aynı zamanda yolsuzluk yapılabilir deniyor Bitcoin'le. Olabilir, doğrudur ama şu ana kadar yapılan yolsuzluklar var mı? Var. Peki bu yolsuzluklar neyle yapılıyor? Dolarla, yenle, poundla, euroyla yapılmıyor mu efendim? Şimdi kağıt paralarla yolsuzluk yapılıyor diye onları da yasaklayalım. Kredi kartıyla yolsuzluk yapılıyor diye onları da yasaklayalım. Yasaklayalım. Şimdi bu çok cheap, ucuz bir argüman bence. Blockchain teknolojisi durdurulamaz. Blockchain teknolojisi niye durdurulamaz peki? Şundan ötürü. Çok hızlı. Devlet niye vardır efendim? Devlet niye var? Sorayım ben. Hepiniz kendinize sorun. Devlet ne demek? Dünyada devletler niye var? Vallahi devletin 2 tane görevi var. 1, iç ve dış güvenlik. 2, authentication. Authenticate etmek zorunda birbirimizle olan işlerimizi. Ben size araba satacağım, siz bana bir şey satacaksınız. Ben size ev satacağım vesaire, tapu müdürlüğüne gideceğiz. Ben size araba satacağım, notere gideceğiz. Devlet teşkilatları authenticate edecek yapmak istediğimiz şeyi.
Ben bankadan size para göndereceğim. Bankaya gideceğiz. Ben nüfus cüzdanımı göstereceğim. IBAN numaram bu diyeceğim. 70 lirayı Ahu Hanım'a göndermek istiyorum diyeceğim. Bir, bakacaklar. Özgür mü? IBAN numarası doğru mu? Ahu Hanım mı? IBAN numarası doğru mu? Özgür'ün 70 lirası var mı gönderecek? Var. Bunun üzerine banka benden 2 lira, sizden 2 lira çekecek ve işlemi yapacak. Niye bu 2 lirayı çekecek peki? Authentication olduğu için. Devletlerin görevi authenticate etmektir. Ama guess what? Blockchain, devletin bu görevini elinden almaya talip. Hem de sıfır hatayla. Devletler buna karşı mücadele edecekler, direnecekler. Daha çok olaylar olacak ama 1500'e yakın para birimi var. Bunların çoğu batabilir, dolandırıcılık da var bunların arasında ama bazıları batmayacak, gümbür gümbür çıkacak. İyi miyiz? 2018'e iyi giriyor muyuz? Son bir cümle. Hadi 3 saniye. Ah! Eyvah! Eh. Güzel.